Merhaba, bugün karşınızda Euphorbia trigona yani süt kaktüsü var. Kaktüs gibi görünse de aslında Euphorbia ailesine ait bir sukulent türüdür. Uzun, dikenli ve sütlü bir bitkidir. Zehirli bir süt salgıladığı için de dikim ve çoğaltmada mutlaka eldiven kullanmanızda fayda var. Benim gibi bir de alerjik bir yapıya sahipseniz mutlaka eldiven kullanın. Süt kaktüsü bol aydınlık yerleri sever. Doğrudan güneş görmesinde bir problem yoktur. Güneş görmesi için hatta onun için ihtiyaçtır bile. Ama yaz aylarında yakıcı öğle güneşinden korursanız bir tül arkasından alırsa güneşi kaktüsünüzün üzerine yanıklar oluşmaz. Yanık oluşursa maalesef bu yanıklar düzelmiyor. Yeterince de ışık almazsa ince, cılız bir büyüme gösteriyor. Büyüme döneminde güneş gördükçe şu alt kısmı özellikle irileşiyor ve genişliyor. Dış ortamda bakıyorsanız doğaya maruz bırakmayın ya da korumaya alın bitkinizi, içeriye de alabilirsiniz. Süt kaktüsü susuzluğa dayanıklı bir bitkidir. Toprağının tamamen kurumasını bekleyin. Kök çürümesine çok yatkın bir bitkidir. Bu yüzden kontrollü bir sulama yapmanız lazım. Bitkinizde kök çürümesine çok yatkın dedik. Bitkinizin üzerinde kararma, yumuşama görüyorsanız kök çürümesine neden olmuştur. Bu yüzden bunu hemen müdahale etmeniz lazım. Sağlam yerinden keserek çürümenin önüne geçmeniz lazım. Kış aylarında uyku dönemine giriyor. Bu yüzden hiç sulama yapmayabilirsiniz. Eğer bitkinizi içeride, iç ortamda bakıyorsanız da su miktarını azaltabilirsiniz. Sulama aralığında uzun tutmanız lazım. Dinlenme dönemini güzel geçirirse bahar ve yaz aylarında güzel gelişimler gösterir ve hızlı bir şekilde boy atar. Mutlaka saksınızın da bol delikli olması lazım. Alt drenajının mutlaka iri deliklerinin oluşturması gerekiyor ki fazla suyunu alttan akıtabilsin. Kullanacağınız toprağınızın torf, perlit, pomza taşı, hatta isterseniz bahçe toprağı da kullanabilirsiniz. Yine içerisine katı gübre olarak solucan gübresi kullanabilirsiniz. Kullanacağınız saksınızın zaten delikli olması gerektiğini söyledim ve ilk aşamada bitkinizin saksısını küçük tutun. Çünkü bitki önce kök gelişimini tamamlıyor ve bu bitkinin de kökü çok fazla böyle saçaklı, aşırı büyüyen bir kök yapısı yok. Genelde kökleri yüzey kısmında oluyor. Yeterince doldurduktan sonra da üst kısmında hızlı bir şekilde ondan sonra büyümesini görebilirsiniz. Bu yüzden her zaman küçük saksı tercih edin. Bu bütün bitkileriniz için geçerli aslında. İlk aşamada genelde küçük saksılar tercih edebilirsiniz. Süt kaktüsünüzü çelik yöntemiyle ya da üzerindeki yavrularını alarak çoğaltım yapabilirsiniz. Çelik olarak alacaksanız sağlıklı uzun bir dalını tercih edin ve sterilize ettiğiniz keskin bir bıçak veya falçata kullanabilirsiniz. Bunun için ben hemen sterilize ediyorum. Bir peçeteye kolonyamı aldım. Herhangi bir bakteri varsa oradan kestiğimde bitkime geçmesin. Eldivenimi de takıyorum. Genelde kesim yapacağınız zaman şuradaki dokuları öldürmeden tek seferde kesmeye çalışın. Yani mutlaka keskin olması lazım kullanacağınız aletinizin. Şimdi yön olarak şöyle ben bir tutayım. Şuradan bunu tek seferde almaya çalışacağım. Evet. Gördüğünüz gibi işte buradaki sütü aslında bunun alerjik bir yapıya sahip. Bunu şöyle hemen sütünü şuradan birazcık aldıracağım. Kesilen bu çeliğimi de soğuk suyun altına tutuyorum ki süt akımının hemen durdurabilmek için. Suyun altına tuttum, getirdim. Gördüğünüz gibi soğuk suyun altına tuttuktan sonra hemen süt akımı duruyor. Bunu da şu peçetemin üzerine bekletebilirsiniz. Böyle kesmiş olduğunuz çeliğiniz birkaç gün bu şekilde açıkta bekleyecek. Direkt güneş görmesin. Ev içerisinde gölge bir yerde bekletebilirsiniz. Şu yaramın üzerinde tekrardan biriken sütünü aldırdım. Kesilen yerin mikrop kapmaması için yarının üzerine tarçın serpiyorum. Tarçının yaranın üzerine kapatma ve bakteri tutmama özelliği olduğu için bunu dökmenizde fayda var.
Ben ara ara bitkilerin topraklarına da zaten karıştırıyordum. İyi oldu şimdi. Bunu da birazcık şöyle üzerine kapattırayım. Zaten daha önceden kesilen yerlerini şuradan görebilirsiniz. Bakın tam orta kısmında da yine daha öncesinden kesmişim ben. Yine burada da bir sürü her yerinden kesilmiş. Bunlar bir süre sonra yavaş yavaş artık bitki büyüdükçe o yarı kısımları kapanmaya başlıyor. Bakın ne kadar çok kapanmış ve ana gövdesi bu. Bu çeliğinizi ben şu anda dikim yapmayacağım. Dediğim gibi sizle beraber şu an kestiğim için ve yayınlamam da gerektiği için bu yüzden 2-3 gün bekletme durumum yok şu anda. Bunu birkaç gün böyle bir açık bir şekilde beklettikten sonra toprağa dikimini yapabilirsiniz. Kış aylarında bu çoğaltma yapıyorsanız eğer sulama yani can suyu vermiyoruz. 2 hafta gibi bir süre sonunda az miktarda sulamasını yapabilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında da dikimini yapıyorsanız hafif nemli bir toprak ama ıslak olmayacak nemli bir toprağa dikimini yapabilirsiniz. Kaktüsünüzü üstten keserseniz yanlardan bir sürü yeni sürgünler verir. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Yandan bir sürü, bakın bunu üstten kesilmiş ve yandan bir sürü tek seferde yavrular vermiş. Başka bir kesimi yok. Tek bir tane kesim var burada. Bunda bir sürü kesim var. Yine bunun da etrafına bir sürü yavrular verdiğini zaten görebiliyorsunuz. Ve bu hem yandan sürgünler verip hem de şu alt gövdelerini iyice kalınlaşmasını sağlıyorsunuz. Tepe kesimini yaptığınızda. Aldığınız çeliğin üzerinde yavrular olmasın bence. Onları üzerinden alın. Köklenmesini uzatabiliyor. Çünkü bitki yavruyu büyütme odaklı. Bu yüzden köklenmesinde biraz daha ileri zamanı atabilirsiniz. Eğer bitkinizi derin bir budama yapacaksanız yani tüm hepsini bütün çıkan yan sürgünlerini alacaksanız hepsini genelde çelik olarak alıyorsanız da genelde aynı boyda kesmenizi tavsiye ederim ki bu da eşit bir şekilde büyüme sağlasın. Ve yine önemli bir noktada da şöyle kesmiş olduğunuz, şöyle yakından göstereyim. Kesmiş olduğunuz bitkinizin üzerinde tek bir yavru bile kalsa daha az bir patlatma yapıyor bitki. Yani sadece bunu biraz daha büyütme odaklı oluyor. Eğer ki sizin 5-6 tane yavru patlatacaksa bitki bunu büyütmek istediği için daha az sayıda yeni sürgün patlatabiliyor. Bunu da dikkat etmeniz lazım. Yani aslında bütün gücünü üstteki yavru alıyor. Bu bitkinizin biraz daha çelik boynunuzu uzun tutmanızı öneririm. İçi sütlü bir bitki olduğu için sütü çekilince çeliğin köklenme yapacağı yer küçüleceği için ve çelik de küçüleceği için bu sefer daha uzun zamanda kök salıyor. Yani o yüzden 2 parmak kadar da fazla kesim yapabilirsiniz. Ben şimdi bir de buradan bitkimden yavru alacağım. Şu yavruyu üzerinden alacağım. Şimdi ben bir de çelik olarak almıştım üzerinden. Bir de şimdi dikimini yapacağım için hem sizlerle de bunu göstereceğim için bir de küçük yavrularından bir tane daha alacağım. Ama diğerini ben bitkinin yarısından almıştım. Yani şuradan çelik olarak almıştım. Bakın alt gövdesi burada. Ama bunu hemen bitkimin dip kısmından alımını yapacağım. Bunu ilk başta bitkinize göre bir bakın. Eğer döndürerek gelebiliyorsa döndürerek alabilirsiniz. Ama bazen çok esnek yapıda oluyorlar ve bunu alamayabiliyorsunuz. Birazcık az bir şey kaldı. Çok da zedelememiş olayım. Bunu da buradan tam dip kısmından bakın kesimini yaptım. Bunu da yine tarçın serpip bekletiyorum. Yavru sürgünüm için küçük bir saksı ayarladım. Yine içerisinde kendi güzel karışımım olan bir toprağım var. Bitkimin üzerinden almış olduğum minik yan sürgün için küçücük bir saksı ayarladım. Toprağım kesinlikle nemli değil, kuru bir toprak ve almış olduğum sürgünü de birkaç saat açıkta beklettim. Şimdi bunu size gösterebilmek için aslında dikimini yapıyorum. Ama bu çeliğimi 3-4 gün ben dışarıda bekleteceğim. Yani dikmeyeceğim yani 3-4 gün bekleteceğim böyle. Şimdi bunu çeliğimi toprağımın, saksımın tam ortasına iyice bastırıyorum. Buradaki önemli olan püf nokta aslında
çelik dikiminde iyice dip kısmını bastırmak. Buradan biraz daha toprak ekleme yapabilirsiniz. İyice bastırdım ben çünkü içine ve toprağı altına doğru indi. Buradaki püf nokta, çeliğinizi dikince mutlaka toprağını iyice bastırmak. Dip kısmı hava alırsa köklenme maalesef olmuyor. Hatta sulama yaptıktan sonra da çürüme oluyor maalesef ki. Bu yüzden iyice bastırmanız gerekiyor. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Şimdi genel olarak yine anne bitkilerimize baktığımızda bitkimiz kışın uykuya geçip baharla beraber uyanıyor. Bunu bitkinizin üzerindeki genişlik ve darlıklar olarak görebilirsiniz. Şurada bakın, bitkim şurada uyuma göstermiş, kış uykusuna girmiş. Daha sonrasında uyandığı için de burada biraz daha genişleme göstermiş. Bu üzerindeki geniş ve darlıklar işte bunun uyuduğunu, uyandığını gösterir. Bir de eğer ki bitkinizin üzerinde yeni yapraklar varsa bu da bitkinize uyanık olduğunu gösterir ve sulama bitkinizde yapabilirsiniz. Eğer ki çelik aldığınızda çeliğin içerisindeki öz suyu çekildiyse bunda maalesef köklenme olmuyor. Onu hiç boşu boşuna koyup da beklemeyin derim ben. Bir de son olarak özellikle bu bitkimde olan benim alttan başlayan bir kabuk bağlamış gibi kahverengileşme varsa bu bitkinizin yaşlı anaç bir bitki olduğunu gösterir. Yani bunda herhangi bir korkacak bir durum yoktur. Yani bu artık bu böyle yavaş yavaş kabuklaşma yukarıya doğru çıkıyor. Eğer bu görüntüyü istemiyorsanız kesebilirsiniz. Tekrardan yeni bitkiler elde ederek ama bundaki maalesef bu şeyler gitmiyor. Yani bu kahverengileşmeler gitmiyor. Ama özellikle bu bitkinizin birçok yerinde böyle benek benek bir kahverengileşme varsa yine kabuklaşmış bir şekilde bu güneş yanığıdır. Özellikle yine alt kısmında bir kahverengileşme, dokunduğunuzda böyle hafif bir yumuşama görüyorsanız bu da kök çürümesine sebep olmuştur. Bitkiniz içten içe çürümeye başlamıştır. Bunu da hemen keserek müdahale edebilirsiniz. Önce mutlaka kök kontrolünü yapın. Köklerin ölüp ölmediğini bir görün. Zaten çürüme oradan başladığı için de en azından ona göre kesimini yapabilirsiniz. Yine süt kaktüsü gördüğünüz gibi bir yeşil bir de kırmızı olanı var. Çok soğuk ve sıcaklarda yaprak dökebiliyor. Benim bu kırmızı olan dışarıda balkonda olduğu için, dışarıda durduğu için bunda bir yaprak dökmesi oldu ama hiç korkulacak bir şey yok. Çünkü baharın gelmesiyle birlikte yeni yapraklarını da verecektir. Bunun yaprak dökmemesinin sebebi çünkü içeride duruyor. Salon bitkilerimin, tropik bitkilerimin olduğu yerde duruyor. Bu yüzden bunda herhangi bir yaprak dökmesi yok. Sadece şu alt kısımlarından birazcık döktü ama o da normal, zaten kış dönemine giriyor. Bitki bir dinlenme dönemine girdiği için de fazla gördüğü üzerindeki yapraklarını atıyor. Bir de bu kırmızı olan da dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Benimki böyle hem yeşil hem de bordo olarak iki rengi var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bütün dallarında yok. Şunda ve şu alt kısmında şunda var. Şu alt kısmında. Yani bu verigata mı oluyor artık bilmiyorum ama küçüktü çünkü bu yeşil kısım. Daha sonra biraz daha büyüdü artık. Süt kaktüsü kolay bakımlı ve hızlı büyüyen bir bitkidir. Doğru ışık, az su ve iyi drenaj olan bir toprak sağladığınızda yıllarca sağlıklı bir şekilde geliştirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Kaktüsünüzle ilgili bir problem varsa yorumlarda görebilirsiniz. Yine bu isimde Instagram sayfam var. Oradan da yazabilirsiniz, görseller atabilirsiniz. Müsait olduğum sürece, gördüğüm takdirde yine oradan da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama siz buraya altına süt kaktüsünüzle ilgili problem varsa oraya yazabilirsiniz dediğim gibi. Oradan da zaten yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yine bir dahaki başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşça kalın.